arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz halı kaydırmaz üzerine iğne işi olarak yapmış olduğum bu desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Kenar kısımlarını, bakın şu kenarlarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunda sarma işlemi yaptım. Buralarda üstten atlattık. Şimdi hemen hiç vaktinizi almadan yapımına geçelim arkadaşlarım. Şöyle herhangi bir batik ip, evde arta kalan, bakın bu arta kalan bir ipimdi, onu kullanmak istedim. Şöyle başlayalım hemen. Şimdi ilk kenar kısmını yaparken bir miktar göstersem yeterli olacaktır. Şu şekilde, arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım, bakın. Kalın olan bir halı kaydırmaz kullanarak yapmış olduğum bir çalışma. Şimdi şöyle düğüm atmadan bu şekilde tutuyorum ve her birinden 2 kat olarak kullandığım ipimi, ipiniz çok kalınsa tek kat olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım, kalın ipleriniz varsa böyle tek kat olarak yaparsanız çok rahat yaparak ilerletebilirsiniz bu işlemi. Şimdi bakın şöyle yaptığımız zaman zaten hemen kapatıyor buraları. Bu şekilde arkadaşlarım, her bir delikten bir tane alarak bu kısmı tamamlıyoruz. Bunu isterseniz hepsi bittikten sonra, isterseniz bu şekilde başlamadan önce de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama özellikle bu kenarları işlem bittikten sonra yapın derim. Daha güzel, daha düzgün duruyor o zaman. Şöyle her birinden bir tane. Burası sanırım anlaşılmıştır. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar çalışmamız. Şimdi ben sizlere bir miktar diğer şeklini göstermek istiyorum. Şunu kapatırken de bitirirken ipiniz bittiği zaman şöyle yaparsanız evet, sarma işlemine devam ederek buraya kadar geldiğimizi düşünün. Şimdi buradan hemen ben bu taraftan göstermek istiyorum. Çünkü sararak geleceğimiz için. Şöyle birer tane yine saralım. Dediğim gibi burayı sonra da yapabilirsiniz. Ama ben yaptığım şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın, sarma işlemine geldik, bitirdik. Sona geldik. Sona geldiğimizde buranın içerisinden hemen şu şekilde alıyorum. Şöyle çektim. Bir daha çeviriyorum bu şekilde ve yukarıdan arkadaşlarım, burası kestiğimiz için kesilmiş. 1 2 3. Üçüncüden iğnemi çıkartıyorum. Bakın aşağıdan giriş yapmıştım. Kenarını çevirdim ve üçüncüden giriş yaptım. Bu şekilde. Şimdi ise arada bir tanesini bırakıp ikincisinden giriş yapıyorum. Sonra alttan iğnemi tam karşılık gelen yerden çıkartıyorum bu şekilde. İpimizi çektik ve buraya bu şekilde bir yeri oluşturduk. Şimdi ise bakın iğnemi tersinden, yani bu şekilde tutuyorum. Bu yapmış olduğum çizginin içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Geçirdim. Şöyle biraz ortalıyorum. Daha sonra tekrar yine bakın ters tarafı yine bir üstteki şu yerden hemen geçiriyorum. Ve buraya bir düğüm atmış gibi oluyorum. Şimdi alttan bir tanesini atlıyorum. İkincisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde. Ve yukarıdan arkadaşlar şöyle bakın bir tane atlayıp şu yaptığımız yerin hemen yanındaki yer değil, bir yana geçiyorum ve ipi çekiyorum. Bakın böyle bir yer oluşturduk. Şimdi yine aynı şekilde bakın buradan giriş yapıyorum. Bu defa alttan diğerini yaptığım yerden tekrar çıkartıyorum, iğnemi çekiyorum. İpim bakın bu şekilde duruyor. Hemen tersinden iğnemin giriş yaptım, çekiyorum. Sonra bir de tekrar
hemen yan tarafındaki yerden çekiyorum arkadaşlar. Ve alta iniyorum yine. Bir tanesini arada boşluk bırakıp diğerinden giriş yapıp üstte de aynı şekilde bakın bir tane kaldı. Oradan çıkartıyorum bu şekilde. Bakın böyle düğüm düğüm, şuradan daha göstereyim. Şöyle düğüm düğüm yerlerimiz oluyor. Böylelikle halı kaydırmazı kapatmış oluyoruz. Şöyle alt hemen giriş yaptım yana. Şu alttan gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde çekersek biraz daha net gözüksün diye hemen şuradan giriş yapıp çekiyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir üst sıraya geçtiğimizde zaten kenar kısmında olacağız. Hemen bakın şuradan geçiş yapıyorum. Bir üstü burası. Hemen şöyle giriş yaptım. Buradan çekiyorum. Yine üçüncüden arkadaşlar. Hemen bir alta iniyorum. Bu şekilde. Yine bu şekilde tutup önce birinciyi yapıyorum. Sonra tekrar bakın şuradan giriş yaptım. İpimi diğer tarafa aktardım ve çekiyorum. Şimdi yine bakın bu hemen zaten üst üste gelecektir. Şöyle bir tanesini atlıyorum. İkincisinden giriş yaptım. Yukarıdan da bir tane atlayıp diğerine giriş yapıyorum. Tersine olarak da yani böyle gideceğiz arkadaşlarım. Şöyle ipimi hemen bu tarafa atlattım. Bakın taktım. Hemen atlatıyorum diğer tarafa ve çekiyorum. Ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen bir yana, üstten de bir tane delik atlayıp diğerine ve tekrar buradan ve buradan giriş yaparak çıkartıyoruz. Son yerimizi de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Şimdi bakın buradan giriş yapıyorum. Bunu dediğim gibi her tarafını yani bitirdikten sonra, tamamen bitirdikten sonra yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi buradayız. Hemen buraya geçiş yapıyorum. Şöyle bağlıyorum. Geri dönüyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle 2 defa üzerinden geçmiş oluyoruz arkadaşlar böyle yaparak. Ve böylelikle burayı da tamamlamış olacağız. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Gayet de güzel duruyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünürsünüz. Böyle buraları farklı da yapabilirsiniz. Yani şurayı sarma değil, tığ işi olarak da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, gördüğünüz gibi böyle güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz.
Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.